Fikir sahnesine hoş geldiniz. Bugün oldukça temel ve düşündürücü bir soruyu masaya yatırıyoruz. İnsanın yaratılış gayesinin mi yalnızca Allah'a ibadet etmek olarak belirtilmesi, bu eylemin doğasını kaçınılmaz olarak bencilce kılar mı? Tartışmamızın odağında şu soru var. İbadetin öncelikli olarak bireyin kendi manevi gelişimi, içsel arınması ve yetkinleşmesine odaklanması, bir tür kendine dönüklük, yani tırnak içinde bencillik olarak yorumlanabilir mi? Yoksa bu insanın varoluşsal yapısına uygun ve hatta belki de zorunlu bir yönelim midir? Ben, ibadetin esasen Allah'ın bir ihtiyacını karşılamak için değil, tümüyle insanın kendi faydası, gelişimi ve nihai yetkinliği için olduğunu savunacağım. Ben de ibadetin bireysel faydalarını kesinlikle göz ardı etmiyorum. Evet, ama yalnızca Allah'a ibadet ifadesindeki vurgunun ve faydanın neredeyse tamamen bireysel düzlemde tanımlanmasının, özellikle dışarıdan bakıldığında veya farklı etik çerçevelerden değerlendirildiğinde bencilce olarak algılanma potansiyelini ve bu algının kökenlerini irdeleyeceğim. Yani acaba bu yoğun kişisel odaklanma başka değerleri gölgede bırakma riski taşıyor mu? Bunu konuşalım derim. Tabii, şimdi insanların Allah'a ibadet etmesi onun zatına bir şey katmaz veya ondaki bir eksikliği gidermez. Neden? Çünkü Allah'ı her türlü ihtiyaçtan münezzeh olarak tanımlıyor. Yani onun hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, mutlak ve eksiksiz bir varlık olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla ibadetler de dahil olmak üzere tüm ilahi yönlendirmeler özünde insana dönüktür. Yani insanın iyiliği içindir. Peki nedir bu iyilik? Bunu insanın manevi potansiyelini açığa çıkarması, ruhsal derinlik kazanması, kendi içinde çelişkilerden arınarak bir tutarlılığa ulaşması, bilincini dünyevi bulanıklıklardan temizleyerek saflaştırması ve sonuçta hem kendi varoluşunu hem de içinde yaşadığı dünyayı daha doğru, daha anlamlı bir şekilde kavraması olarak açıklıyor. Bakın, bu tamamen insanın kendi lehine işleyen bir süreç. Güneş ve doktor benzetmeleri de bence bu noktayı çok güzel aydınlatıyor. Güneşin ışık ve ısı vermesi, güneşin bir ihtiyacını karşılamaz, fayda güneşten istifade eden canlılaradır. Benzer şekilde bir doktorun hastasına yazdığı reçeteyi uygulaması, diyet yapması vesaire, doktorun sağlığına değil doğrudan hastanın kendisine fayda sağlar. İşte ibadet de bu mantık çerçevesinde insanın kendi ruhsal ve manevi sağlığı, gelişimi ve manevi tekamülü, yani olgunlaşması ve yetkinleşmesi için gereklidir. Şimdi bu durumu bencilce olarak etiketlemek bence kelimenin anlamını zorlamak olur. Yani kendi sağlığı için spor yapan birine ya da entelektüel gelişimi için okuyan birine nasıl bencil demiyorsak, manevi gelişimi için ibadet edene de bu yaftayı yapıştırmak haksızlık olur. Bu insanın kendini gerçekleştirme çabasının bir parçasıdır en temelinde. Evet, Allah'ın münezzeh olduğu ve ibadetin insana fayda sağladığı konusundaki netliğini ve sizin bu konudaki vurgunuzu anlıyorum, kabul ediyorum. Güneş ve doktor örnekleri de faydanın tek yönlü işleyişini, yani kaynağın değil alıcının yararlandığını göstermesi açısından işlevsel, doğru. Ancak benim sorgulamak istediğim nokta bu faydanın tanımlanma biçimi ve yalnızca Allah'a ibadet ifadesindeki vurgunun yoğunluğu. Bakın, ibadetin faydasının neredeyse tamamen bireyin iç dünyasına ait kavramlarla çerçeveliyor. Manevi gelişim, iç tutarlılık, vicdani arınma, kişisel huzur, Allah'la bireysel ilişki. Şimdi bu kadar güçlü, yani neredeyse münhasıran bireysel bir odaklanma, dışa dönük sorumlulukları, örneğin yaşanılan dünyayı imar etme gibi toplumsal veya ekolojik boyutları ister istemez gölgede bırakma, ikinci plana itme riski taşımaz mı? Burada niyetin ne olduğundan çok vurgunun nereye yapıldığı önemli bana kalırsa. Eylemin merkezine sürekli olarak bireyin kendi içsel durumu ve manevi kazanımı konduğunda, bu durum dışarıdan belki yüzeysel bir bakışla ama yine de anlaşılabilir bir şekilde bencilce, yani öncelikle kendini düşünen bir eylem olarak algılanamaz mı? İşte benim tartışmak istediğim şey bu algısal potansiyel kendi içindeki olası bir gerilimdir. Bencilce kelimesini belki ahlaki bir yargıdan ziyade bu içe dönük vurgunun yarattığı etkiyi tanımlamak için kullanıyorum, onu belirteyim. Bu algısal boyuta dikkat çekmeniz önemli tabii.
Ancak ben burada bir riskten ziyade bir zorunluluk ve hatta bir ön koşul görüyorum. Şöyle ki, bireysel manevi gelişim, iç tutarlılık ve arınmış bir bilinç, dünyayı anlamlandırma ve ona olumlu katkıda bulunma, yani o imar etme görevi için bir temel oluşturur aslında. İç dünyası dağınık, çelişkilerle dolu, niyeti bulanık bir bireyin dış dünyaya sağlıklı ve yapıcı bir katkı sunması nasıl beklenebilir ki? Adeta şunu söylüyor: önce kendini düzelt, içini arındır, niyetini saflaştır ki dışarıya taşıyacak olan da iyilik ve doğruluk olsun. Dolayısıyla bu bireysel odaklanma toplumsal sorumluluklardan bir kaçış değil, tam tersine o sorumlulukları hakkıyla ve doğru bir niyetle yerine getirebilmek için gereken manevi ve ahlaki donanımı kazanma sürecidir. Doktor örneğini biraz daha genişletelim mi? Kişinin kendi sağlığına özen göstermesi sadece kendisine fayda sağlamaz, aynı zamanda sağlıklı olduğu için ailesine, işine, çevresine karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getirir, onlara yük olmaz, hatta destek olur. Benzer şekilde ibadetle elde edilen içsel denge, huzur, ahlaki duyarlılık ve anlam arayışı bireyi daha erdemli, daha merhametli, daha adil, daha bilinçli bir insan yapma potansiyeli taşır. Bu nitelikler de kaçınılmaz olarak kişinin çevresiyle olan ilişkilerine yansır ve toplumsal hayata olumlu katkıda bulunur. Yani ben bireysel odaklanma ile toplumsal fayda arasında bir çatışma değil, bir neden-sonuç ilişkisine dayalı tamamlayıcılık görüyorum. İçerideki iyileşme dışarıya taşar. Bu teorik çerçeveyi anlıyorum. Yani içsel durumun dışsal eylemleri etkilediği fikrini mantıksal olarak tutarlı görünüyor, evet. Ancak benim endişem teoriden pratiğe geçişte yatıyor. Yalnızca Allah'a ibadet derken ve faydayı sürekli insanın faydasına, insanın iç tutarlılığına, kişinin kendi bilincinin arınmasına bağlarken, spot ışıklarını çok güçlü bir şekilde bireyin iç dünyasına ve Tanrı ile olan o dikey ilişkiye çeviriyor. Ama ibadetin tanımı ve amacı açıklanırken bu hedef merkezi bir rol oynamıyor, sanki adeta bir yan sonuç gibi kalıyor. İbadetin nasıl dünyayı imar etmeye yol açtığına dair somut mekanizmalar, köprüler yeterince kuruluyor mu? İşte burası biraz muğlak bence. Bu durum, pratikte kişinin tüm dikkatini, enerjisini, zamanını kendi içsel yolculuğuna, kendi kurtuluşuna veya manevi ilerleyişine adamasına, dış dünyadaki acil sorunlara, adaletsizliklere, toplumsal projelere karşıysa, yani niyet bu olmasa bile bir tür duyarsızlık veya en azından eylemsizlik geliştirmesine yol açma riski taşımaz mı? Bencilce algısı tam da burada devreye giriyor. Tüm sistem bireyin kendi içsel kazanımını maksimize etmeye odaklanmış gibi göründüğünde dış dünya ihmal edilebilir bir detay haline gelebilir mi? Bu riske karşı yeterli güvenceyi sağlıyor mu, yoksa bu içe dönük vurgu kendi içinde böyle bir potansiyeli barındırıyor mu? İşte bu soruları sormamız gerektiğini düşünüyorum. İzin verirseniz bencilce kavramının tanımını biraz daha netleştirelim burada. Eğer bencillik, başkalarının hak ve ihtiyaçlarını hiçe sayarak sadece kendi dar çıkarlarını düşünmekse, anlatılan ibadet anlayışı bu tanıma kesinlikle uymaz. Neden? Çünkü nihai yönelim Allah'adır ve elde edilen faydalar iç huzur, ahlaki olgunluk, empati yeteneğinin gelişmesi, anlama kapasitesinin artması gibi şeyler sadece kişiyi değil, onun etkileşimde bulunduğu herkesi olumlu yönde etkileme potansiyeline sahiptir. Gerçekten Allah için yapılan bir ibadet, kişiyi daha iyi bir insan yapar, daha iyi bir insan da çevresine karşı daha sorumlu ve duyarlı olur. Dolayısıyla kişinin kendi manevi yararını gözetmesi otomatikman bencilce bir eylem olarak damgalanamaz. Bu, insanın kendini aşma, daha iyi bir versiyonuna ulaşma çabasıdır. Bu, insanın temel varoluşsal amacıdır zaten. Kendi potansiyelini gerçekleştirmek için çabalamak neden bencilce olsun ki? Doktor örneğine tekrar dönersek, kişinin sağlığına dikkat etmesi, başkalarına zarar vermediği sürece ahlaken değerli veya en azından nötr bir eylemdir. Kimse kolay kolay buna bencilce demez. Ruhsal sağlık ve gelişim için yapılan temel bir bakım veya yatırım gibidir. Faydanın ilk halkada kişiye dönük olması, eylemin ahlaki değerini veya nihai toplumsal yansımalarını ortadan kaldırmaz bence. Sanırım bencilce kelimesinin kullanımındaki nüansta bir ayrışma yaşıyoruz.
Ben bir eylemin açıklanan birincil, sonucunun, vurgusunun ağırlıklı olarak kişinin kendi bireysel faydasına olması durumunda, nihai niyet ne kadar ulvi olursa olsun, dışarıdan bencilce olarak algılanma veya yorumlanma potansiyelinin doğacağını savunuyorum. Bakın, niyetin Allah'a yönelmek olması elbette merkezi bir nokta. Bunu kabul ediyorum. Ancak bu yönelişin faydasını tarif ederken sürekli olarak insanın iç tutarlılığı, kişinin arınmış bilinci, bireyin kendi dünyasına anlamlı kılması gibi son derece kişisel ve içsel kazanımlara odaklanması, kaçınılmaz olarak bu bireysel fayda algısını güçlendiriyor. Güneş örneğini düşünelim. Güneşin faydası geneldir, yaygındır, neredeyse herkesi kapsar. Daha kolektif bir fayda da çok daha fazla kişiselleştirilmiş ve bireyin kendi içsel durumuna, kendi manevi hesabına indirgenmiş gibi duruyor. İbadet ederseniz toplum şöyle gelişir, adalet böyle sağlanır demek yerine ısrarla ibadet sana yöneliktir, senin faydanadır, seni geliştirir diyor. Bu dil ve bu vurgu dikkati ister istemez bireyin kendi hanesine yazılacak artılara çekiyor ve zihinlerde acaba bu yaklaşım bireyi merkeze alarak toplumsal olanı yeterince önemsemiyor mu sorusunu uyandırıyor. Bu sadece bir algı meselesi olsa bile bu algıya nasıl yol açtığını ve bu algının sonuçlarını düşünmek önemli diye düşünüyorum. Evet, bu algısal boyutun varlığını ve tartışılmaya değer olduğunu kabul ediyorum. İbadetin niyetinin salt kişisel bir çıkar elde etmek olmadığını, aksine Allah'a yönelme, onu tanıma çabası ve ona karşı sorumluluk bilinci olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Bu yönelişin kendisi bir değer taşıyor. Manevi gelişim, iç huzur, ahlaki yetkinlik gibi faydalarsa bu samimi yönelişin doğal, hatta kaçınılmaz sonuçları veya meyveleridir, eylemin birincil amacı değil. Yani kişi, daha huzurlu olayım, iç tutarlılığım artsın diye bir pazarlık yapar gibi ibadet etmez. Kişi Allah'a kul olduğu için, onun rızasını kazanmak için ibadet eder ve bunun sonucunda bu tür manevi ve psikolojik kazanımlar elde edebilir. İbadetin soyut, anlamsız, boş bir ritüel olmadığını göstermek. Aksine, insanın fıtratına, yani doğasına uygun, onun hem bu dünyada hem de ötesinde iyiliğine ve gelişimine hizmet eden rasyonel ve anlamlı bir eylem olduğunu göstermektir. Eğer ibadetin insana hiçbir faydası olmadığını söyleseydi, o zaman da peki neden yapıyoruz, bu anlamsız bir yük değil mi sorusu haklı olarak sorulabilirdi. Dolayısıyla faydanın vurgulanması eylemi bencilce kılmaz, tam tersine onun insanın doğasıyla uyumlu, makul ve değerli bir eylem olduğunu temellendirir diye düşünüyorum. Niyet, Allah'a yönelmek ve sonuç bireysel fayda arasındaki bu ayrımı anlıyorum. Evet, bu niyeti önceliklendirdiğini de kabul ediyorum. Ancak benim ısrarla işaret ettiğim nokta sonucu, yani bireysel faydayı açıklarken kullandığı dilin ve yaptığı vurgunun, bahsettiğim algısal riski ve potansiyel dengesizliği sürekli canlı tuttuğudur. İç tutarlılığın ve arınmış bilincin önemini vurgularken bu içsel durumun dış dünyadaki o imar etme görevine nasıl dönüşeceğine dair somut, işlevsel bir köprü kurmakta biraz yetersiz kalıyor gibi görünüyor. Yani dünyayı imar etme hedefi, ibadetin bireysel faydaları kadar detaylı ve ısrarlı bir şekilde işlenmiyor, daha çok genel bir ilke olarak kalıyor sanki. Bu durum şu kritik soruyu gündeme getiriyor. Acaba metnin bu kurgusu, içsel gelişime yapılan bu yoğun vurgu, kişiyi farkında olmadan dış dünyaya, toplumsal sorunlara, çevresel krizlere karşı bir tür pasifliğe veya kayıtsızlığa itme potansiyeli taşıyor mu? Eğer tüm enerji içsel arınmaya ve Allah ile bireysel ilişkiye odaklanırsa, dışarıdaki adaletsizlikler, yoksulluk, zulüm gibi imar edilmesi gereken alanlar bu manevi yolculukta ne kadar yer bulabilir? İşte bencilce mi sorusunun altında yatan daha derin endişelerden biri de bu bence. Metnin kurgusunun bu potansiyel kopukluğa veya dengesizliğe yol açıp açmadığı, metin bu içsel odaklanmanın dışsal sorumlulukları ihmal etmeye yol açmayacağının güvencesini veriyor mu,
yoksa bu risk yapısal olarak mevcut mu? O zaman şöyle toparlayayım, benim pozisyonum ibadet Allah'ın bir ihtiyacını gidermek amacıyla değil, tamamen insanın kendi manevi olgunlaşması, içsel bütünlüğe ulaşması ve varoluşu anlamlandırması için öngörülmüş bir yol. Bu, insanın doğasına uygun ve onun hem bireysel hem de dolaylı olarak toplumsal iyiliğine hizmet eden bir süreçtir. Bu nedenle bencilce olarak nitelendirilmesi doğru olmaz. Aksine bu bireysel gelişim, kişinin dünyayı daha iyi anlaması ve ona karşı sorumluluklarını daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için bir temel oluşturur. Bense ibadetin bireye sağladığı bu önemli faydaları ve Allah için bir ihtiyaç olmadığını kabul etmekle birlikte yalnızca Allah'a şeklindeki kesin ifadenin ve faydanın sürekli olarak insanın kendi yararına şeklinde tanımlanmasını yarattığı yoğun bireysel odaklanmaya dikkat çekiyorum. Bu durumun hem eylemin dışarıdan bencilce olarak yorumlanmasına zemin hazırlama potansiyeli taşıdığını hem de pratikte bireyin dikkatini kendi iç dünyasına aşırı kilitleyerek dünyayı imar etme gibi dışa dönük görev ve sorumlulukları ikinci plana atma riski barındırdığını düşünüyorum. Bu iki alan içsel arınma ve dışsal eylem arasındaki dengeyi nasıl kurduğu veya kuramadığı üzerinde daha fazla düşünülmesi gereken kritik bir nokta olarak kalıyor bence. Anlaşılan o ki her ikimiz de ibadetin Allah için bir gereklilik olmadığını ve insana yönelik önemli faydaları olduğunu belirttiği konusunda hemfikiriz. Temel ayrışma noktamız ise bu insana yönelik faydanın bencilce bir durum yaratıp yaratmadığı, bu şekilde algılanıp algılanamayacağı ve bireysel odaklanmanın dışa dönük sorumluluklarla ilişkisi ve potansiyel riskleri üzerinde düğümleniyor. Kesinlikle. Ve işin güzel tarafı da bu belki. Bu farklı perspektiflerin, ibadetin mahiyeti, amacı, bireysel ve toplumsal yansımaları üzerine düşünme sürecimizi zenginleştirdiğine inanıyorum. Metin, bize tek bir cevap sunmak yerine bu tür derinlikli ve katmanlı soruları sormamız için bir zemin hazırlıyor ve konunun farklı veçhlerini görmemize olanak tanıyor. Nihai kararı vermek ve bu farklı yorumları değerlendirerek kendi anlayışını oluşturmak elbette dinleyicilerimize kalıyor.